Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta Merkür Retrosu öncesi teknolojik aletlerdeki ilişkilerimizdeki, araçlarımızdaki sorunları çözersek 3 hafta gerginlik yaşamayız. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burçlara etkilerini anlatacağım. Önümüzdeki hafta 27 Eylül'de Terazi burcunda Merkür Retrosu başlayacak. Ancak bu hafta etkilerini görmeye de başlayabiliriz. Daha önceki videolarda çok bahsettim. Retro geçmiş demektir. Bir planet retro yaparken geçmişte yarım kalmış konular karşımıza çıkar. Bunu çözmeye çalışırız. Şimdi Merkür retro yapacağı için Merkür'de iletişim, lojistik, teknolojik aletler ve sistemlerle ilgili olduğu için doğum haritamızdaki yerine göre bu konularda daha önce yaşadığımız yarım kalmış konular karşımıza çıkabilir. Mesela bozuk bir elektronik aletle ilgili sorun karşımıza çıkabilir. Bunu değiştirmek ya da tamir etmek zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki haftadan sonra bu sorunları muhakeme edeceğiz. Sabırla çözmeye çalışacağız. Bu hafta Güneş hafta ortasına kadar Başak Burcu'nda olacak. Sağlık, kamu, hizmet alanları ve eğitim konuları hafta ortasına kadar daha fazla gündemde olacak. Hafta ortasından itibaren 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Artık Terazi Burcu dönemi başlayacak. Hak, hukuk, adalet, ilişkiler, dekorasyon, mimarlık alanları daha fazla gündemde olacak. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda bu konuları daha fazla tartışacağız. Bu konularda yenilikler hayatımıza katılacak. Bu hafta doğanların, Başak Burcu ve Terazi Burcu olanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice senelerde diliyorum. Mars bu hafta Terazi Burcu'nda olacak. Hak, hukuk, adalet, ilişkiler, dekorasyon, mimarlık alanlarındaki işlerde başarı ve hız ön planda olacak. Bu işlerde çalışanlar daha fazla yoğun olacak. Burçlar kısmında Mars'ın burçlara etkilerini anlatacağım. Güneş ve Mars Terazi Burcu'nda müzik, sanat, sahne sanatları, estetik konuları da gündemde olacak. Venüs Akrep Burcu'nda olduğu için ilişkilerde aşk, tutku, müzik, sanat, ihtiras daha ön planda olacak. Venüs duyguları gizli yaşamayı da işaret ediyor. Platonik aşklar daha fazla olabilir. Gizli aşklar gündeme gelebilir. Gizli ilişkiler, gizli aşklar bu dönemde daha fazla olabilir. Önümüzdeki Merkür Retrosu bu konularda açığa çıkmasına da neden olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Venüs Akrep Burcu'nda bu hafta para konusunda yeraltı kaynakları, altın gibi, petrol gibi madenlerle ilgili alanlarda daha fazla para kazanılabilir. Hafta sonundaysa kripto para konusunda ani değişimler yaşanabilir. Bu hafta başında Balık Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Tutulmaların da etkisiyle Dolunay ruhsal olarak hepimizi çok etkileyecek. Duygusallık çok fazla olabilir. Duygu patlamaları çok fazla olabilir. Özellikle bebekler bundan çok fazla etkilenebilir. Ve bu dönemde suç oranları artabilir. Psikolojimizi kontrol etmekte zor olabilir. Balık burcu, Başak burcu, Yay burcu ve İkizler burcu için hayatınızdaki bazı konuların farkındalığı daha da artacağı bir döneme gireceksiniz. Bu farkındalık bazı bitişleri de işaret ediyor. Bazı şeylerin farkına vararak bitmesi gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu bitiş sizin hayatınızı düzenlemeniz için gerekli bir bitiş olacak. Bu bitiş sizi duygusallaştıracak. Önümüzdeki birkaç hafta bu bitişi kabullenmeye çalışacaksınız. Bu bitişi yapmak zorundasınız, kabullenmek zorundasınız. Eğer hala bu konulardan ders çıkartmanız gerekiyorsa zaten tekrar karşınıza çıkacaktır. Bunu bilirseniz geçmişten arınmanız daha kolay olacaktır. Bilinmeyen konular bitmeyen konular sizi bitirebilir. Bunu da bilmelisiniz. Bu hafta Satürn hala Kova burcunda ve retro halinde. Jüpiter Kova burcunda ve retro halinde. Neptün Balık burcunda ve retro halinde. Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde. Uranüs de Boğa burcunda ve retro halinde. Bu planetlerin doğum haritamızdaki yerine göre bu hafta muhakeme etme sürecini yaşayacağız. Bazı konuları çok fazla sorgulayacağız. Dolunayın da etkisiyle farkındalığımız artacak.
Bitişler yapmak zorunda kalabiliriz. Burçlar kısmında hangi burç, hangi alanlarda muhakeme sürecini yaşayacak, bunları da anlatacağım. Umarım bu dolunay psikolojimizi zorlamadan geçireceğimiz bir süreç olur. Burçlar kısmına geçmeden önce doğum haritanızı çıkartırsanız daha anlaşılır olacaktır. Doğum haritanızı astrolojigünlüğü.com sayfamdan doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından çıkartabilirsiniz. Sayfada belirttiğim gibi tabloları da hazırlarsanız daha anlaşılır olacaktır. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Doğum haritası analizini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi teknik terimde kullanmıyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için de mail atabilirsiniz. Şimdi 20-26 Eylül arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini anlatacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Bu dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta kripto para konusunda adım atmanız zor olabilir. Kripto para konusunda çok hızlı hareket olmayabilir. Para konusunda, kripto para konusunda hafta sonunda çok dikkatli olmalısınız. Ani değişimler olabilir. Son aylarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Artık sağlıkla ilgili konular geride kalacak. Bu haftayla birlikte ilişkilerinizle daha fazla yoğun olmaya başlayacaksınız. Bu hafta ilişkilerinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Evliliğinizi sorgulayacaksınız. Aşk ilişkinizi sorgulayacaksınız. Ortaklık konularını da sorgulayacaksınız. Geçen 2 sene zaten ilişkilerinizle ilgili çok zor zamanlar geçirdiniz. Karşınızdaki kişi veya kişileri anlamakta zorlandınız. İlişkileriniz konusunda sonuçları alamadınız. Önümüzdeki 2 ay artık ilişkilerinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Ya karşınızdaki kişiyi yenilikleriyle kabul edecek ve ilişkiye devam edeceksiniz, ya da kabul etmeyecek ve ilişkinizi artık bitireceksiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. İlişkinizde yeni bir dönemi de başlatabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, evde büyük tamiratlar yapmak, ev taşımakla ilgili değişimleri de bu hafta yapabilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. 21 Eylül'de Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu durum size psikolojik olarak biraz baskı yapabilir. Ruhsal olarak bu hafta biraz daha fazla kendi içinize çekileceksiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Zaten son senelerde psikolojik olarak çok yoruldunuz. Bunları düşüneceksiniz. Bunlardan sonuçlar çıkartacaksınız. Bitmesi gereken konuları anlamaya çalışacaksınız. Bitirmek istediğiniz konuları anlamaya çalışacaksınız. Bazılarını bitireceksiniz. Özellikle ilişkileriniz konusunda net kararlar alacaksınız. Bitişler olabilir. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Bunu da önümüzdeki haftalarda uygulayabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili, eşinizle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Eşinizi ilgilendiren konularda görüşmeler yapacaksınız. Eşinizin işiyle ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Bu konularda bazı sonuçları da bu hafta alacaksınız. Eğer ortak işleriniz varsa, ortak işlerinizle ilgili konularda da görüşmeler yapacaksınız. Bu konuları bu hafta toparlayacaksınız. Bu hafta finans konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Borç alacak konularıyla ilgileneceksiniz. Borçlarınızı kolay ödeyeceksiniz. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Bununla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bunların sonuçlanması sene sonunda olabilir. Son bir senedir eğitim hayatınızın değişmesi gerektiğini anladınız. Artık eski eğitim değişmeli, eski eğitim sistemi değişmeli, eski eğitim konuları değişmeli. Farklı eğitimler almanız gerekiyor. Eğitim hayatınızda köklü değişimler olacağını anladınız. Bu hafta eğitim hayatınızla ilgili büyük değişimin adımlarını atacaksınız.
Özellikle sene başından beri karşınıza çıkan yenilikler oldu. Eğitimle ilgili şimdi bunları kabulleneceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konuları toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. 4 Aralık haftasından sonra da eğitimle ilgili konularda taşlar artık yerine oturmuş olacak. Sene başından beri de arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz sizi eğitmeye başladı. Arkadaşlarınızdan çok şey öğrendiniz. Onlara çok şey öğrettiniz. Ama bu durumlar bazen sizi çok yordu. Arkadaşlarınız arasında elemeler yapmaya başladınız. Sizi anlamayan, size bir şey katmayan arkadaşları hayatınızdan çıkarmaya başladınız. Yeni arkadaşlar edinmeye başladınız. Farklı kültürden, farklı ülkelerden yaşayan, farklı yaşlarda yeni arkadaşlar kazandınız. Arkadaş ilişkilerinizde bu hafta daha sakin ve yavaş olmaya başlayacaksınız. Eski ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Arkadaşlarınız arasında elemeler de yapabilirsiniz. Hafta başında biraz fazla duygusal olabilirsiniz. Duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Sakin olmaya çalışmalısınız. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. İş görüşmeleriniz için, ilişkilerinizle ilgili görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta ortasında eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Hafta sonunda para konuları gündemde olacak. Olumlu para konuları olacak. Beklediğiniz parayla ilgili haber alabilirsiniz. Ancak elinize gelmesi biraz zaman alabilir. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta para konuları gündemimizde olacak. Özellikle ortaklarınızla veya eşinizle ilgili para konusunda güzel haberler alabilirsiniz. Bu hafta kripto para sabit ilerlerken hafta sonunda özellikle kripto parayla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Son 2 aydır çocuklarla ilgili konular sizi çok yordu. Çocuklar veya çocuklarınızdan çok şey öğrendiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zorunda kaldınız. Bazen karamsar durumlarla karşılaştınız. Bu haftadan sonra artık bu konular geride kalacak. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular artık sizi üzmeyecek. Geçen 2 ay aşk hayatınızla ilgili konularda sizi çok yordu. Kararlar almak istediğiniz ancak alamadınız. Çok fazla hesaplamalar yaptınız. Şimdi bunları geride bırakacaksınız. Bırakmak zorundasınız. Yeni konulara odaklanmalısınız. Kendinize daha fazla odaklanmalısınız. Kendi hayatınızın önemini daha iyi anlayacaksınız. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili ciddi bir karar da alabilirsiniz. Partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda da zaman geçirebilirsiniz. Bu hafta sağlık konusunda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Sizin sağlık konularınız olabilir. Çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kendinizi yenilemeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Gündeminizde ameliyat konusu da varsa bunu da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlarda, hukuk, dekorasyon bölümlerinde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta bunları da alabilirsiniz. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, yemekle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamışsınız. Bu yoğunluk sizi çok bunaltabilir. Bu işlerinizde değişiklik de yapmak isteyebilirsiniz. Bu hafta aşk konusu gündemimizde. Özellikle partneri olanlar duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Romantik planlar yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızla ilgili planlarınızı yapın. Kasım ayından sonra organizasyonlarınızı uygulamak daha kolay olacak. Hafta başında Balık burcunda dolunay gerçekleşecek.
Son 6 aydır sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili sürekli yenilikler karşınıza çıktıysa, sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirdiniz, İşlerinizle ilgili sosyal mecraları daha fazla kullanmanız gerekti, İşlerinizle ilgili sosyal mecralarda yeni projelerle karşılaştınız, umarım bunları başlattınız. Artık bu konulardan fayda sağlayacaksınız, bu konuları bu hafta toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. Son 6 aydır yeni arkadaşlarınız oldu, onları tanımaya çalıştınız, onları anlamaya çalıştınız. Sizin hayatınıza yeni öğretiler kazandırdılar, onlardan çok şey öğrendiniz. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlar daha fazla yapacaksınız. Arkadaş ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Belki bazılarını da hayatınızdan çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Sene başından beri hayat sizi çok fazla yordu. Özgür olma, rahat olma, başkalarının sözlerini takmamayla ilgili daha duyarsız olmaya başladınız. Daha önceleri diğer kişilerin sözleri, davranışları sizi hem yoruyordu hem de çok değer veriyordunuz. Ama sene başından beri artık ben demeye başladınız. Kendi düşüncelerinizin farkına varmaya başladınız. Bu düşünceler de sizi özgür yapmaya başladı. Ancak özgür kalayım derken yalnız kalmayın. Buna da dikkat edin. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Hafta ortasında baş ağrısı olabilir, mide ağrısı olabilir, böbreklerle ilgili sorun olabilir. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. İşlerinizi kolayca toparlayacaksınız. Sağlık konusunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, ikili görüşmeler için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa hafta sonunda bunlarda da başarılı olabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu, Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta özellikle kripto para ve para konusunda sezgilerinize çok dikkat edin. Sezgileriniz size yön verecektir. Sezgilerinize güvenebilirsiniz ancak yine de dikkatli olmalısınız. Eğer gizli gizemli konularla ilgileniyorsanız, mistik konularla ilgileniyorsanız bu hafta bu konulardan daha fazla da para kazanabilirsiniz. Son aylarda evinizle ilgili konularla çok yoruldunuz. Ev taşımak, evde değişiklikler yapmak sizi çok yordu. Bu hafta bu konuları artık geride bırakacaksınız. Hafta başında dolunay gerçekleşecek. İşinizle ilgili son aylarda başlattığınız konuları bu hafta sonuçlandıracaksınız. Son 6 aydır iş konusunda kafanız çok karıştı. İşle ilgili 180 derece değişimler yapmak zorunda kaldınız. Yeni sistemleri kabul etmek zorunda kaldınız. İş alanınızı değiştirmek zorunda kaldınız. İşinize köklü değişiklikler, yenilikler katmak zorunda kaldınız. İş yerinizi taşıdınız, işinizi kapatmak zorunda kaldınız ya da yeni işe başlamak zorunda kaldınız. Son 6 aydır iş konusunda araçlarınız da oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. İşinizle ilgili değişimleri kabulleneceksiniz. İşlerinizi toparlayacaksınız. Bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Eğitimle ilgilenenler son 6 aydır eğitim konularında karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Eğitimle ilgili köklü değişimleri artık kabulleneceksiniz. Başka bir şehir, başka bir ülkede eğitim konularını kabulleneceksiniz. Bu hafta bu konularda kabullenme ve hayata devam etme sürecini yaşayacaksınız. Eşinizle ilgili konularda geçen 2 ay zorlandınız. Zaten Haziran 2021'den beri eşinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabul etme konusunda kararsızdınız. Son 2 ayda bununla ilgili kararlar aldınız ve uyguladınız. Ya eşinizle ilgili değişiklikleri kabul edip ilişkinize devam ettiniz ya da kabul etmeyip ilişkinizi bitirdiniz.
Bu hafta bunları kabullenme sürecinde yaşayacaksınız. Son aylarda evlilik yaptıysanız bu hafta evlilik sürecini kabullenmeye çalışacaksınız. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Onların hayatında değişiklikler olduysa bu konular bazen sizi yordu. Ebeveynlerinizle ilgili bazı detaylarla ilgilenmek zorunda kaldınız. Şimdi bu konuları da bu hafta toparlayacaksınız. Bu haftayla birlikte artık gündeminiz değişecek. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular sürekli karşınıza çıkacak. Onların hayatındaki değişikliklere şahit olacaksınız. Bu değişiklikler sizin de hayatınızda değişiklikler yapmanıza neden olacak. Çocuklarla ilgili konuları sürekli konuşacaksınız. Çocukları ilgilendiren alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerinize iletişim, medya, lojistik ve pazarlama konularında destek sağlarsanız daha başarılı olabilirsiniz. Bu haftadan sonra topluluk önünde olacaksınız. Topluluk önünde daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu sizi biraz gergin yapabilir. Biraz zorlayan bir durum olabilir. Eğer sabrederseniz bunda başarılı da olacaksınız. Sanatla ilgilenenler, sanat camiasında olanlar, bu alanda işleri olanlar bu hafta bu konularda sınanacaksınız. Sabrınız sınanacak. Üzerinizde yük var gibi hissedebilirsiniz. Eğer sabrederseniz başarılar kazanabilirsiniz. Bu başarılar size parasal kazançlar da getirecek. Bu hafta bu işlerinizle ilgili bazı konularda imzalar da atabilirsiniz. Sözleşmeler yapabilirsiniz. Bu imzaları bu hafta imzalayın. Önümüzdeki haftaya da bırakmayın. Bu hafta aşk ilişkinizi sürekli sorgulayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili kafanızda sorular olacak. Ya aşk ilişkinizi bitirecek ya da ciddi kararlar alacaksınız. Hafta başında işle yoğun olacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verebilirsiniz. Görüşmelerde net sonuçlar alacaksınız. İşlerinizle ilgili son aylarda gündemimizde olan konuları artık toparlayacaksınız. Eğitimle ilgili sınavlarınız varsa bunlarda da hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili bazı sonuçları da alabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda hafta ortasında daha fazla zamanda geçirebilirsiniz. Hafta sonunda biraz gergin olabilirsiniz. İnatlaşmalar olabilir. Özgürce gezmek isteyebilirsiniz. Biraz kendi halinizde olmak isteyeceksiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak da göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Sanatla ilgili işleriniz varsa, mistik konularla ilgili işleriniz varsa, gizli gizemli konularla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu konulardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta aşk konusu gündemimizde olacak. Aşkta şanslı olacaksınız. Duygularınızı paylaşmak daha kolay olacak. Duygularınızı çok yoğun ve derin yaşayacaksınız. Partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Son 2 aydır kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla zaman geçirdiniz. Bazen onlarla tartışma yaptınız. Bazen yeni akraba, yeni komşu edindiniz. Onlarla birlikte bazen üzüldünüz, bazen sevindiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularla olan yoğun ilişkileriniz artık geride kalacak. Bu haftadan sonra eviniz, aileniz, ebeveynleriniz ve eşinizle daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. Son 2 aydır iletişim araçlarını da çok fazla kullandınız. Bu bazen sizi yordu, bazen çok işinize yaradı diyebilirim. Ama iletişim araçları, iletişim sistemleriyle ilgili hayatınıza büyük yenilikler de kattınız. Bu yeniliklerle birlikte hayatınızda farklı tecrübeleri eklediniz. Şimdi bunları öğrenmeye çalışacaksınız.
Bu hafta ebeveynlerinizle geçireceğiniz zamanlar daha fazla olacak. Ebeveynlerinizin hayatında değişimler olabilir. Bu değişimlerde onların yanında olacaksınız. Bu değişimleri de kabulleneceksiniz. Bu hafta evliliğinizi sorgulayacaksınız. Son zamanlarda sorun yaşadıysanız bu hafta biraz fazla gergin olabilirsiniz. Planetlerin etkisi olarak düşünebilirsiniz. Bu hafta başında gerçekleşecek dolunay, son 6 aydır uzun yolculuklarla ilgili karşınıza çıkan konuları kabullenmenizi söylüyor. Gündeminizde olan uzun yolculuklarla ilgili konularda da bazı sonuçları alacaksınız. Eğitimle ilgili son 6 aydır gündemimizde olan bazı konular artık sonuçlanacak. Bu sonuçları da kabullenmeye çalışacaksınız. Yurt dışında yaşama, başka şehirde yaşama fikriniz varsa, başka ülke veya başka şehirde eğitim alma planlarınız varsa Aralık 2021'den sonra bu planlarınızı gündeme alabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınızla ilgili duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Çocukların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili eğitim konularında da sonuçlar alacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda bu hafta daha fazla para da harcayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra Merkür Retrosu olacak. Evlilik organizasyonlarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra daha sakin olursanız, daha yavaş olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Sene başından beri borç alacak banka işlemleri, krediler sizi çok yordu. Yeni borçlar karşınıza çıktı. Beklenmedik borçlarla karşılaştınız. Yeni borçlanma şekilleri karşınıza çıktı. Daha önceden hiç karşılaşmadığınız para konularıyla karşılaştınız. Borçları ödeme şekliniz değişti. Banka işlemlerinizde yeni sistemlerle tanıştınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Önceden yarım kalmış konular tekrar karşınıza çıkabilir. Ekim ortasına kadar finansal olarak biraz zorlanacaksınız. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Hafta ortasında işle yoğun olacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Görüşmelerde başarılı olabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca eğitim konularında başarılı olacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz de varsa bu işlerle ilgili hafta sonunda başarılı da olabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu hafta şanslı olacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Son 2 aydır para konuları hep gündemimizdeydi. Bazen olumlu, bazen olumsuz para konuları oldu. Parayla ilgili değişimler yaşadınız. Yeni yatırımlar karşınıza çıktı. Yeni para kazanma yöntemleri karşınıza çıktı. Parayı nasıl değerlendirmek gerekiyordu? Bunu düşünüp durdunuz. Para ve yatırımla ilgili iniş çıkışlar artık bitti. Şimdi gündemimizde başka konular olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız ve komşularınızla olan ilişkileriniz gündemimizde olacak. Eski akrabalarla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Belki ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Bunlardan sonuçlar çıkartmaya başlayacaksınız. Kardeşlerinizle görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde bazı gergin durumlarda yaşanabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta aşkta şanslısınız. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu yolculuklarda duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz.
Bu hafta başında Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Son 6 aydır finansal olarak sizi zorlayan konuları artık geride bırakacaksınız. Banka işlemleriniz sonuçlanacak. Beklediğiniz krediyle ilgili konular sonuçlanacak. Uzun zamandır bitmesini istediğiniz borçlarınızı da bitirebilirsiniz. Kredi borcunuz bitebilir. Son 6 aydır sizi bunaltan konular artık geride kalacak. Hem maddi hem manevi olarak rahatlayacaksınız. Özellikle bu hafta para konusundaki olumlu gelişmeler son 6 ayın yaralarında sarmanıza neden olacak. İlişkilerinizde, işlerinizde, hukuksal konularda varsa bu hafta bu konularda sonuçları da alabilirsiniz. Sene başından beri ilişkiler konusu hep gündemimizdeydi. Aniden başlayan, aniden biten konularla karşılaştınız. İlişkilerinizi sürekli muhakeme ettiniz. Çoğu zaman karamsarlık içinde kaldınız. İlişkilerinizle ilgili sürekli şüpheler içinde oldunuz. Kıskançlıklar içinde oldunuz. Kendi hayal gücünüzle ilişkinizi kalıplara soktunuz. Bu kalıpların dışına çıkınca da karşınızdaki kişiyi belki de suçladınız. Beklenti içine girdiniz. Beklentileriniz sonuçsuz çıktı. Bu da ilişki konusunda hatalar yapmanıza neden oldu. Bu yorumu sorumlu ve suçlu gibi algılayabilirsiniz. Ama değil. Tamamen Satürn'ün sizi düşürdüğü durumu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Satürn karamsar, kuşkucu, kötümser ve planlayıcı olarak sizin de ilişkilerde bu şekilde davranmanıza neden oldu. Siz ilişkilerle ilgili Satürn gibi davranmak zorunda kaldınız. Satürn şu anda retro halinde. Siz de bunu fırsata çevirin. Sene başından beri ilişkilerinizde neler yaşadınız, neler öğrendiniz, neler öğrettiniz, neler kazandınız, neler kaybettiniz, bunları muhakeme etmelisiniz. Satürn'ün size dayattığı özellikleri iyi şekilde nasıl kullanmalısınız? Bu özellikleri ilişkilerinizde nasıl kullanırsanız ilişkinizi olumlu yönde geliştirebilirsiniz. Bunları düşüneceksiniz. Ekim ortasından itibaren ilişkilerle ilgili yeni bir süreç başlayacak. Şimdi derslerinize çalışın, öğretileri çıkartın. Yeni süreçte ilişkilerinizle ilgili nasıl davranmalısınız? O zaman bu derslerinize ihtiyacınız olacak. Siz ilişkilerinizde hızlı adımlar atan, hızlı kararlar alan ve hızlı uygulayan birisiniz. Ekim ortasına kadar bu hız size zarar verebilir. Ekim ortasına kadar ilişkilerinizde daha yavaş adımlar atmalısınız. İlişkilerinizde karamsarlıktan, kuşkudan, kıskançlıktan uzak kalmalısınız. Bu duygularınızı eğitmeye çalışmalısınız. Hafta başında banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Borç alacak konusunda bitişler olabilir. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Başka ülke, başka şehre de gidebilirsiniz. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Bu konularda başarılı da olabilirsiniz. Hafta sonunda ilişkilerinizle ilgili konular gündeme gelecek. İlişkilerinizle ilgili bazı sonuçları da alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konuları bu hafta daha fazla gündeme gelecek. Son 2 aydır emek verdiğiniz konulardan para kazanma zamanınız olacak. Bu hafta nasıl para kazanırım? Parayı nasıl değerlendiririm? Bunları düşüneceksiniz. Bununla ilgili araştırmalar yapacaksınız. İşlerinizden daha fazla para kazanma şansını da yakalayacaksınız. Bu hafta para konusunda görüşmeler yapacaksınız. Para konularını çok fazla konuşacaksınız. İmzalar atacaksınız. Kardeşlerinizle ilgili olumlu para konularda gündeminizde, kardeşlerinizden parasal destek alabilirsiniz. Kardeşlerinize parasal destek sağlayabilirsiniz. Son aylarda üzerinde çalıştığınız konuların artık meyvelerini yemeye başlayacaksınız. Bu hafta hayatınızda yaptığınız değişimleri hızla toparlayacaksınız.
Yeni işinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Yeni hayatınıza alışmaya başlayacaksınız. İlişkilerinizle ilgili son aylarda, son haftalarda karşınıza çıkan yenilikleri artık daha iyi anlayacaksınız. Artık daha kolay kabulleneceksiniz. Ev veya gayrimenkul alımı için bazı planlar da yapabilirsiniz. Bu planları bu hafta tamamlayabilirsiniz. Son aylarda psikolojiniz sizi çok zorladı, sıkışmış ve daralmış gibi hissettiniz. Bu hafta bunlar artık geride kalacak. Eski konular geride bırakacaksınız. Bu hafta başında gerçekleşecek dolunay sizi eş ve ilişkiler konusunda zorlayacak. Kararlar almanız için baskı yapacak. Şimdiden buna hazır olun. Zaten son aylarda gergin durumlarla karşılaştınız. İlişkileriniz sizi çok yordu, işleriniz sizi çok yordu, bitirmek istediğiniz konuları bitiremediniz. Bu hafta artık daha net kararlar alacaksınız. Bu hafta ilişkiler konusunda sezgileriniz sizi yanıltabilir. Dolunayın da etkisiyle duygusal kararlar verebilirsiniz. Ancak kararlarınızı 2 kere düşünmelisiniz. Son aylarda evlilik kararı aldıysanız bu hafta bunu tamamlayacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta kardeşlerinizle birlikte duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizin duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Sene başından beri sağlık konusunda şanslıydınız. Sağlık konusunda şifacı olarak atandınız. Hem kendi sağlığınızla ilgili hem başkalarının sağlığıyla ilgili şifacı oldunuz. Son aylarda bu özelliğinizi düşünme fırsatı buldunuz. Sağlık konusunda çevrenizde ve kendinize daha fazla nasıl yardımcı olabilirim? Bunları düşünmeye başladınız. Ekim ortasına kadar da bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Ekim ortasından itibaren şifacı olmaya devam edeceksiniz. Hem kendinize hem çevrenizdekilere daha fazla yardımcı olacaksınız. Hafta başında ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerde bazı konular sonuçlanacak. Hafta ortasında banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Son zamanlardaki borç alacak konularını toparlayacaksınız. Hafta sonunda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlerden haber alabilirsiniz. Bu haber şaşıracağınız bir haber olabilir. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta ortasından itibaren Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve nice seneler diliyorum. Para konusunda bu hafta güzel gelişmeler olacak. Beklediğiniz para elinize gelecek. Bu hafta gizli kapaklı konulardan para kazanabilirsiniz. Mistik konulardan para kazanabilirsiniz. Yeraltı ile ilgili maden gibi konulardan para kazanabilirsiniz. Para konusunda şanslı bir hafta olacak. Ancak hafta sonuna dikkat etmelisiniz. Sizin için olumsuz açılar var. Risk almayın. Son aylarda dikkatinizi toplamanız zor oldu. Sürekli düşünceler içindeydiniz. Sürekli planlar yaptınız. Umarım yaptınız. Şimdi hayatınızda düzen kurmaya çalışacaksınız. Bu hafta zor bir süreç yaşayabilirsiniz. Şimdiden buna hazırlıklı olmalısınız. Hayatınızda yeni gelişecek olaylar çok fazla olacak. İlişkilerinizde değişimler yaşayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Eğitim, aşk, ilişkiler konusunda hayatınızın hemen her alanında bazı konuları artık toparlayacaksınız. Bu hafta hayattaki her şey size zor gelebilir. Sabrınız hemen her alanda sınanacak. Bunu bilirseniz daha sabırlı olursunuz. Eğer sabırlı olursanız da daha başarılı olursunuz.
İşinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bu yeni bir işe başlamak olabilir. İşinizde yeni bir konu olabilir. İşinizde terfi olabilir. İşinizden ayrılma konusu da olabilir. Bu hafta iş konularında kafanızda karışacak. Daha önceden bununla ilgili düşünceleriniz olduysa değişimi kolayca tamamlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. İş başvurularını yapın. İş görüşmelerini yapın. Yeni işler karşınıza çıkacak. Bu hafta bunları tamamlayın. Çünkü önümüzdeki hafta Merkür Retrosu olacak. İş konusunda ilerlemeniz daha zor olabilir. İş başvurularını yapmak biraz daha zor olabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Bu hafta evlilik planlarınızı tamamlayın. Önümüzdeki hafta yapacağınız organizasyonlarda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar bu hafta gergin durumlar olabilir. Mümkün olduğunca tartışmalardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Sabırlı olmalısınız. Ani tepkiler verebilirsiniz. Bu da sorun yaratabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Ortak işler ve ilişkiler konusunda da bu hafta bitişler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu hafta sınavlarınız varsa sabırlı olursanız büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu hafta yoğun bir iletişim halinde de olacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu biraz sizi yorabilir. Dikkatiniz dağılabilir. Bunun bilincinde olursanız daha kolay çözebilirsiniz. Son 6 aydır sağlıkla ilgili karşınıza çıkan yeni konuları bu hafta artık kabulleneceksiniz. Çözümlerini de kabulleneceksiniz. Bazı sağlık konularında artık geride kalacak. Sağlıkla ilgili Ocak 2020'den sonra daha dikkatli olmalısınız. İlerleyen videolarda bundan daha detaylı anlatacağım. Geçen seneden beri tutulmalar sizi kardeşler, akrabalar ve yakın çevredeki kişilerle ilgili 180 derece değişime zorladı. Bazen onların hayatınızdan gittiklerine şahit oldunuz. Bazen onlarla olan ilişkilerinizi sürekli muhakeme ettiniz. Onlarla olan ilişkileriniz artık değişti. Değişmek zorunda kaldı. Şimdi bu değişiklikleri kabullenmeye çalışıyorsunuz. Kardeş ilişkileri, akraba ilişkileri, yakın çevredeki kişilerle olan ilişkilerinizle ilgili son bir senedir farkındalığınız arttı. Sene sonuna kadar kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan ilişkilerinizdeki değişimler olmaya devam edecek. Siz de bunu kabullenmeye devam edeceksiniz. 19 Kasım'dan sonraki tutulmalar ise para, finans ve yatırım konularında sizi etkileyecek. İlerleyen videolarda bunları da yine anlatacağım. Hafta başında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 5 duyu organı ve ayaklarla ilgili ufak bir sorun olabilir. Hızlı çözüm üretebilirsiniz. Hafta ortasında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bu görüşmelerde sakin kalırsanız kazanan siz olursunuz. Hafta sonunda çok fazla harcama yapabilirsiniz. Para konusunda beklenmedik harcamalar da karşınıza çıkabilir. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigunlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu haftanın en şanslısı siz olacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Para konusunda yeni yatırımlarla karşılaşabilirsiniz. Para kazanma konusunda yeni fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta başında sosyal mecralardaki işlerinizi toparlamak daha kolay olacak. Bu işlerden artık daha fazla para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Hafta başındaki dolunay nedeniyle son aylardaki aşk konularını düşüneceksiniz. Özellikle Mayıs-Temmuz arasındaki aşk ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Son haftalarda karşınıza çıkan aşk konularını muhakeme edeceksiniz. Aşk ilişkilerinizle ilgili özellikle bu hafta başında net kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz.
bitiş, devam veya yeni başlangıç kararları alabilirsiniz. Bu kararları da ayın sonuna kadar uygulayabilirsiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Yeni aşk arayanlar aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınız açık olsun. Evli veya partneri olanlar da partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal olarak yoğun zamanlar olacak. Bunu da değerlendirmelisiniz. Hafta başında dolunay nedeniyle çocuklarla ilgili bazı konularda sonuçları göreceksiniz. Son aylarda çocuklarla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri artık kabullenmek daha kolay olacak. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda da biraz fazla para harcayabilirsiniz. Sanatla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa, sanat camiasında işleriniz varsa, son aylarda bu konularda karşınıza çıkan yenilikleri bu hafta daha kolay kabulleneceksiniz. Bu konuları sonuçlandıracaksınız. Bu hafta sürekli düşünceler içinde olacaksınız. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunları düşüneceksiniz. Hayaller kuracaksınız. Hedefler belirleyeceksiniz. Bunları mutlaka yapmalısınız. Hem Mars hem de tutulmalar sizin için büyük değişimleri işaret ediyor. Bu değişimlerin planlarını yapın ve hayallerini kurun. Değişimin kontrolünü elinize alın. Kasım'dan sonra değişimin zamanını beklemeye başlayın. Bu hafta içinizde fırtınalar kopuyor gibi olabilir. Kendi içinizde muhakemeler çok fazla yapacaksınız. İç sesiniz çok fazla konuşacak. Kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. Bazen de arkanızdan konuşulanları duyacaksınız. Bu da sizi gergin yapabilir. Sakin kalırsanız kazanan siz olursunuz. Bu hafta fiziksel olarak kendinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu psikolojinize de iyi gelecektir. İçinizdeki enerjiyi kendiniz için kullanabilirsiniz. Son aylarda çok fazla arkadaş edindiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Arkadaşlarınız arasında elemeler yapabilirsiniz. Aşkla karışık arkadaş ilişkilerinizde hafta başında net kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar duygusal olarak alınacak kararlar olacak. Son bir senedir tutulmalar sizi para ve finans konularında değişimlere zorladı. Para kazanma şekliniz değişti, yatırım yapma şekliniz değişti. Bunları anlamaya çalıştınız. Bu değişimleri sene sonuna kadar tamamlayacaksınız. Aralıktan sonra da para konusunda büyük değişimlerle karşılaşacaksınız. Kasım ayındaki tutulmalarla birlikte evlilik, ilişki, ev, yatırım konularında 180 derece değişimlere de hazır olmalısınız. İlerleyen videolarda detayları paylaşmaya başlayacağım. Hafta başında çocuklarla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Çocuklarla duygusal zamanlar daha fazla geçireceksiniz. Çocukların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Baş ağrısı olabilir, migren ağrısı olabilir. Önlemleri almalısınız. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok olacak. Bu aşk ilişkinizle ilgili olabilir, çocuklarla ilgili olabilir, para konularıyla ilgili olabilir. Bu görüşmelerde beklenmedik konularla da karşılaşabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız daha hızlı haber alabilirsiniz. Son 2 aydır işle ilgili konularla sürekli mücadele ettiniz. Geçen haftada iş konularını toparladınız. Şimdi biraz iş konusundan uzaklaşmaya başlayacaksınız. Biraz daha sakin zamanlar geçirmeye başlayacaksınız. Biraz daha sosyalleşmeye başlayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere katılacaksınız. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Yeni sosyal alanlarda vakit geçireceksiniz. Kendinize daha fazla zaman da ayırabilirsiniz.
İşi olanlar işlerinizi geliştirmek için sosyal mecraları, sosyal alanları, arkadaş ortamlarınızı kullanabilirsiniz. Bu size daha fazla kazançlar da sağlayabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Bu da arkadaş ilişkilerinizde gerginlikler yaratabilir. Daha anlaşılı olmalısınız, yoksa ilişkiniz bozulabilir. Eğitim hayatında olanlar şanslı bir dönemdesiniz. Özellikle teknolojik alet ve sistemlerle ilgili, eğitimle ilgili konularda kullanırsanız daha başarılı olacaksınız. Bu hafta eğitim konularında çok yoğun. Eğitimde büyük başarılar kazanabilirsiniz. Bu başarılarınızla ön sıralarda olacaksınız. Eğitim alanlarında siz konuşacaksınız. Siz konuşulacaksınız. Eğitim alanında işleriniz varsa da bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Son bir senedir başka şehre taşınma, başka ülkeye taşınma, evinizi taşımakla ilgili planlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç yapabilirsiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için de bu hafta uygun olacak. Bu konuları sonuçlandırabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta eşinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Bu sizin de hayatınıza değişiklikler katabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda bazı sonuçları alabilirsiniz. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili değişiklikler olduysa bu hafta bu değişiklikleri artık kabulleneceksiniz. Arkadaşlarınızın sizin hakkında çok fazla konuştuğunu duyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunları duyacaksınız. Zamanı gelince de cevap vereceksiniz. Son bir senedir tutulmalar sizin farkındalığınızı daha fazla artırdı. Hayata farklı pencerelerden bakmaya başladınız. Farklı düşüncelerle değerlendirmeye başladınız. Din, inanç, felsefe, hukuk, adalet, askeriye ile ilgili eski düşünceleriniz değişmeye başladı. Daha fazla okumaya, daha fazla izlemeye ve araştırmaya başladınız. Böylece farkındalığınız daha da arttı. Bunları sene sonuna kadar düşüneceksiniz. Farklı olmaya başladığınızı daha da fark edeceksiniz. Son bir senedir tutulmalar sizi hem düşünce, hem yaşam alanınız, hem iş alanınız konularında 180 derece değişime de zorladı. 19 Kasım'daki tutulmadan sonra bu değişimleri anlamaya, algılamaya ve kabullenmeye başlayacağınız bir süreç başlayacak. İçsel yolculuklar yapacağınız bir süreç başlayacak. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinize vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında aşk konuları gündeminizde olacak. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yemekle ilgili konularda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Rejim yapmaya başlamak için de hafta sonu güzel bir zaman olacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Başlangıç yapabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Sene başından beri para konusunda şanslı zamanlar yaşadınız. Ancak Mayıs'tan beri para konusunda daha yavaş ilerlemeye başladınız. Bu haftada beklediğiniz para geç gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal mecralardan para kazanıyorsanız, özellikle de bilinmez konularla ilgili, mistik konularla ilgili e-ticaret gibi alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu konulardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Yatırım alanlarıyla ilgili altın, borsa, kripto parayla ilgili de para kazanabilirsiniz. Ancak bu konularda beklentilerinizin karşılığını daha sonra alabilirsiniz. Son aylarda uzun yolculuklarla ilgili sorunlar yaşadınız. Bazen uzun yolculuk yapmak zorunda kaldınız. Bazen gitmek istediğiniz, gidemediniz. Gittiğiniz yollarda yeniliklerle karşılaştınız.
Planlarınızı gerçekleştiremediniz belki de. Artık uzun yollarla ilgili, uzun yolculuklarla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Eski uzun yolculuk planlarınız artık geride kalacak. Bunu da kabullenmek zorunda kalacaksınız. Yurt dışı ile ilgili, uzak yerlerle ilgili, uzun yollarla ilgili konularda son 2 aydır işler yaptıysanız artık bu işlerden para kazanmaya başlayacaksınız. Bu hafta iş konusunda yoğun olacaksınız. Başınızı kaşımaya da vaktiniz olmayacak. Bu hafta işten ayrılmak, yeni işe başlamak, iş yerini değiştirmek, işte departman değiştirmek, bu konulardaki değişimler karşınıza çıkabilir. Bunlara dair hedeflerinizi belirlerseniz istediğiniz gibi sonuçları da alabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili hukuksal konularda görüşmeler yapabilirsiniz, imzalar atabilirsiniz. İşlerinizle ilgili sözleşmeler de gündemde ise bu sözleşmelerle ilgili imzaları da bu hafta atabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya da bu imzaları bırakmayın. Eğitim konusunda son aylarda çok yoğundunuz, çok yoruldunuz ancak yoğunluğunuz yine devam edecek. Bu haftada eğitim konularında yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Hafta başındaki dolunayın etkisiyle kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Son aylarda bu konularda sizi üzen veya mutlu eden durumlar artık geride kalacak. Onlarla ilgili bazı konuların sonuçlandığını da görebilirsiniz. Buna da şahit olabilirsiniz. Son bir senedir tutulmalar nedeniyle hem psikolojik hem de fiziksel sağlığınızla ilgili kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Eski psikolojik konular artık geride kalmak zorunda. Psikolojinizi eğitmek için geçen sene ortasından beri mücadele verdiniz. Bazen mistik konularla destek sağladınız. Bazen kitaplarla ve yeni öğretilerle kendinizi geliştirdiniz. Umarım ki bunları yaptınız. Çünkü geçen 2 senenin yorgunluğunu, bitkinliğini ve sizi üzen konularını başka türlü üzerinizden atamazsınız. Bu evrenin size sunduğu bir hediye, bunu değerlendirmelisiniz. 19 Kasım ve sonrasındaki tutulmalar ise sizi aşk konularıyla karşılayacak. Aşk hakkındaki bildiklerinizi unutacaksınız. Aşk konusunda yeni bilgilerle karşılaşacaksınız. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta başında iletişim, medya, lojistik ve pazarlama ile ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu konulardaki bazı sonuçları da alabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta sonunda aşk ilişkiniz gündemde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Bazı kararlar da alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklarla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı sonuçları alabilirsiniz. Bu teknolojik konularla ilgili bir sonuç da olabilir. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuzda etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu haftanın şanslılarındansınız. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Para konusunda sonuçları da alabilirsiniz. Son aylarda hem maddi olarak zor bir süreç geçirdiniz. Borç alacak konuları sizi bunalttı. Alacaklarınızı almakta zorlandınız. Borçlarınızı ödemekte zorlandınız. Para kayıpları yaşadınız. Banka işlemleriyle çok uğraştınız. Kredi konuları gündeminizdeydi. Yatırım konuları gündeminizdeydi. Sözleşmeler, anlaşmalar, artık bunlar bitti. Derin bir nefes alabilirsiniz. Bu hafta hem güzel para gelişleri olacak hem de borç alacak konuları geride kalacak. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili de olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili para konuları nedeniyle de olabilir.
Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularıyla çok yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili işi olanlar bu hafta siz de çok yoğun olacaksınız. Sabrederseniz başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konular nedeniyle yurt dışında, şehir dışında yolculuklar da yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu işlerden bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Beklediğiniz para da varsa bu hafta bu para elinize gelebilir. Yeni iş arayanlar eğitimle ilgili, lojistikle ilgili, yabancı dille ilgili, yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili, uzun yolculuklarla ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Son bir senedir tutulmalar sizi aşk konusunda değişimlere zorladı. Aşkla ilgili düşünceleriniz değişti, aşkla ilgili farkındalığınız değişti. Bu yüzden aşk ilişkinize bakış açınız değişti. Bu yüzden aşk ilişkinizle ilgili düşünceleriniz ve kararlarınız da değişti. Belki evlilik kararı aldınız, belki ayrılık kararı aldınız. Bunları ya uyguladınız ya da sene sonuna kadar uygulayacaksınız. Son bir senedir tutulmalar sizi çocuk konusunda da değişimlere zorladı. Çocukla ilgili düşünceleriniz değişti. Çocukla ilgili farkındalığınız arttı. Belki yeni çocuğunuz oldu. Belki çocuklarla ilgili yeni işlere başladınız. Çocuk konusundaki duygularınız ve düşünceleriniz de değişti. Bunlar hala olmadıysa bu sene sonuna kadar bu farkındalığı çözeceksiniz. 19 Kasım 2021'deki ay tutulmasıyla birlikte de hem iş hayatınız, hem eğitim hayatınız, hem ev hayatınızla ilgili 180 derece değişimler başlayacak. Şimdiden hayalini kurmaya başlayın, hedefler koymaya başlayın. Değişimin kontrolünü elinize alın. Hafta başında para konularıyla yoğun olacaksınız. Para konusunda, özellikle işle ilgili para konusunda olumlu ve güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında iletişim, medya, pazarlama ve lojistik konularında sonuçları alabilirsiniz. Bu konulardaki işlerinizden para kazanabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda da ebeveynlerinizle ilgili ani bir konu gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Partnerinizle romantik planlar da yapabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 20-26 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta üzerinizde büyük bir yük varmış gibi hissedebilirsiniz. Son 6 ayın yorgunluğunu hissedeceksiniz. Son bir senenin yorgunluğunu hissedeceksiniz. Artık bir şeyler tamamlansa diyeceksiniz. Bazı şeylerin artık bitmesini isteyeceksiniz. Psikolojik olarak yorgunsunuz, fiziksel olarak yorgunsunuz. Bu hafta bu yorgunlukları atmak isteyeceksiniz. 21 Eylül 2021'de burcunuzda, balık burcunda gerçekleşecek dolunay bu hafta sizi biraz gergin yapabilir. Mistik konularla ilgilenerek, gizemli konularla ilgilenerek, nefes terapileri yaparak bu gerginliği atmalısınız. Bu hafta duygu patlamaları çok fazla yaşayacaksınız. Hem tutulmalar hem dolunay sizi değişime zorluyor, bitişlere zorluyor. Bitmezse siz bitersiniz. Bu yüzden bırakmalısınız, arınmalısınız. Eğer hala öğrenecek bir şeyleriniz varsa zaten tekrar karşınıza çıkacaktır. Ama yenilenerek çıkması için bırakmalısınız. Hala geçmişe takılı kaldıysanız, geçmişten kopamıyorsanız bu hafta bunu düşünün. Size iyi geliyorsa günahıyla sevabıyla kabul ediyorum diyerek devam edin. Ama eskilerle yaşamak size iyi gelmiyorsa bu hafta bunları sonuçlandırmaya çalışın. Özellikle geçmişte sizi ruhsal olarak yoran konuları geride bırakmalısınız.
Son haftalarda ilişkilerle ilgili gergin durumlar olmuştu. Bu hafta daha duygusal olacaksınız. Son aylarda sizi gergin yapan konuları bitireceksiniz. Bu size ruhsal olarak da iyi gelecek. Duygusal bitişlerinizi daha kolay yapacaksınız. Bu hafta evle ilgili yatırım konularını, gayrimenkul alım satım konularını çok fazla konuşacaksınız. Son aylarda bu konu gündeminizde olduysa bunları tamamlayacaksınız. Bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz. Sözleşmeleri imzalayabilirsiniz. Bu hafta borç alacak konuları gündeminizde olacak. Banka işlemleriyle siz biraz gerilebilirsiniz. Kredi konusunda bitişler olabilir. Eşiniz veya ortağınızla ilgili borçlar gündeme gelebilir. Bu borçları ödemek bu hafta daha kolay olacak. Bu hafta partnerinizle uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Romantik planlarda yapabilirsiniz. Son senelerde, son aylarda evlilik planlarınızı sürekli ertelediyseniz artık bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız evlilik uzun süreli evlilik olacak. Yeni aşk arayanlar, duygu yüklü bu haftada uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. İlk başlarda platonik olarak başlayabilir. Ekim ayında duygularınızı ifade etmek daha kolay olacak. Hafta başında dolunayın etkisiyle duygularınız karışık olacak. Duygularınız yoğun olacak. Size iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Hafta ortasında para konuları gündeminde olacak. Parayla ilgili olumlu ve güzel haberler alabilirsiniz. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onlarla ilgili bazı konularda sonuçları da görebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.